Herkese merhaba. Bugün sizlerle insan vücudunda adeta bir hayalet gibi dolaşan, hücrelerimizin içine gizlenerek uzun soluklu bir savaş başlatan sinsi bir mikrobun Brusella'nın hikayesine dalıyoruz. Kulağa biraz tuhaf geliyor değil mi? Ama inanın cevap evet. Halk arasında peynir hastalığı olarak da bilinen bu gizemli ve bir yükselip bir alçalan ateşin arkasında çoğu zaman masum görünen bir gıda maddesiyle başlayan bir macera yatıyor. İşte bu sorunun cevabı bizi doğrudan konumuzun tam kalbine götürecek. Peki bu yolculukta rotamız ne olacak? Önce bu gizemli mikrobun kendisiyle tanışacağız, sonra onun inanılmaz kamuflaj yeteneklerini yani virülans faktörlerini inceleyeceğiz, hücrelerimizin içinde nasıl bir savaş verdiğini yani patogenezini anladıktan sonra bu savaşın kliniğe yani belirtilere nasıl yansıdığını göreceğiz. Son olarak da tanı, tedavi ve tabii ki en önemlisi korunma yollarına değineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Her şeyin merkezinde adı Brucella olan bir bakteri var. Onu diğerlerinden ayıran en temel özelliğini biliyor musunuz? 1. Fakültatif hücre içi patojen olması. Şimdi, bu teknik terim gözünüzü korkutmasın. Anlamı çok basit. Brucella, vücudumuzun savunma hücrelerinden kaçmak yerine çok daha akıllıca bir hamleyle onların içine girip saklanıyor. Bu sayede hem kendini görünmez kılıyor hem de vücudun en korunaklı yerlerinde çoğalma fırsatı buluyor. İşte bu strateji, yani hem hücre dışında hem de içinde yaşayabilme yeteneği ona inanılmaz bir esneklik ve hayatta kalma avantajı sağlıyor. İnsanlarda hastalığa yol açan türler arasında en sık karşılaştığımız ve en tehlikelisi olarak kabul edilen ise Brucella melitensis'tir. Gelin şimdi bu düşmanın kimlik kartına hızlıca bir göz atalım. Gram negatif yapıda, hücre içinde yaşamayı seven bir bakteri. Bize en çok pastörize edilmemiş süt ürünleriyle bulaşıyor ve vücudumuzun savunma sisteminin ana karargahı olan retiküloendotelyal sistemi yani kısaca RES yani karaciğer, dalak ve kemik iliğini hedef alıyor. Ve tabii ki kliniğinin en meşhur imzası o dalgalı ateş. Peki ama Brucella nasıl oluyor da bu kadar başarılı bir istilacı olabiliyor? Sırrı ne? Cevap, onun hayatta kalmak için kullandığı özel silahlarında yani tıp dilindeki adıyla virülans faktörlerinde gizli. Bu faktörler onun bağışıklık sistemimizi atlatmasını ve hücrelerimizi birer birer ele geçirmesini sağlıyor. İşte bu karşılaştırma olayın kilit noktası. Brucella'nın en önemli hilesi pürüzsüz dipolisakkarit yani LPS yapısıdır. Bu yapı adeta bir görünmezlik pelerini işlevi görüyor. Bakın, normalde diğer gram negatif bakterilerin LPS'si bağışıklık sistemimizi hemen alarma geçirir ve devasa bir savaş başlatır. Ama Brucella'nın LPS'si o kadar sinsi ki bağışıklık sistemimize çok zayıf bir sinyal veriyor. Yani ortalığı ayağa kaldırmak yerine adeta fısıltıyla hareket ediyor. Sonuç, büyük bir bağışıklık fırtınasından kaçınıp vücutta o meşhur dalgalı ateşe neden olan yavaş ve kronik bir enfeksiyon başlatıyor. Peki bu hayatta kalma kitinde başka neler var? Görünmezlik pelerininden yani pürüzsüz LPS'den bahsettik. Bir de adeta moleküler bir şırıngası var, tip 4 sekresyon sistemi. Brucella bu sistemi kullanarak içine girdiği hücrenin savunma mekanizmalarını etkisiz hale getiren özel proteinler enjekte ediyor. Bir de eritritol adında bir şekere bayılıyor. Bu madde hayvanların plasentasında bolca bulunduğu için Brucella'nın hayvanlarda düşüklere yol açmasının temel sebebi de işte bu. Şimdi hazır olun, mikroskobun merceğini en derine ayarlıyoruz ve savaşın tam ortasına, hücrelerimizin içine iniyoruz. Bakalım Brucella adım adım bir savunma hücresini nasıl ele geçirip onu kendine nasıl bir üs haline getiriyor? Bu süreci gözünüzde canlandırmak için bunu bir soygun filmine benzetelim. Vücudumuzun güvenlik görevlisi olan makrofaj, şüpheli gördüğü Brucella'yı yakalayıp içeri alıyor. Ancak Brucella, içeri girdiği anda o meşhur moleküler şırıngasıyla güvenlik sistemini yani hücrenin sindirim mekanizmalarını devre dışı bırakıyor. Artık güvende olan soyguncu yani Brucella, kasanın içinde yani makrofajın içinde keyifle çoğalmaya başlıyor. Ve işin en kötü yanı ne biliyor musunuz? Güvenlik görevlisini bir Truva atı gibi kullanarak vücudun en stratejik noktalarına yani karaciğere, dalağa ve kemik iliğine yayılıyor. Peki hücrelerimizin içinde kopan bu kıyamet, bu gizli savaş hastanın günlük hayatına nasıl yansıyor? İşte şimdi o mikroskobik olayların gerçek dünyadaki belirtilere dönüştüğü noktadayız. Hastalığın alameti farikası olan o meşhur dalgalı ateş aslında az önce anlattığımız patofizyolojinin birebir aynısı.
Düşünün, düşman kendi kalelerinizin, yani makrofajlarınızın içinde saklanıyor. Bağışıklık sisteminiz bir türlü kesin bir zafer kazanamıyor. Bu cephe hattının sürekli dalgalandığı, ateşin bir yükselip bir düştüğü, bitmek bilmeyen bir gerilla savaşıdır. Ve bu savaş ateşin dalgalanması olarak termometreye yansır. Hastalık karşımıza iki farklı yüzle çıkabiliyor. Bir yanda akut dönem var ki bu fırtınalı bir başlangıç demek. Şiddetli ateş, genellikle keskin kokulu gece terlemeleri ve bütün vücuda yayılan ağrılar. Eğer hastalık kronikleşirse tablo çok daha sinsi bir hale bürünüyor. Aylarca, hatta yıllarca sürebilen bir yorgunluk, belirli bir ekleme odaklanmış inatçı ağrılar ve hatta depresyon gibi psikiyatrik belirtiler bile görülebiliyor. Brusella'nın makrofajdan zengin dokuları sevdiğini söylemiştik ya, işte bu tercihinin sonuçlarını bu grafikte net bir şekilde görüyoruz. Bakın, pastanın en büyük dilimini %45 gibi devasa bir oranla kas iskelet sistemi alıyor. Yani bakteri en çok kemik ve eklemlerinize saldırmayı seviyor. Özellikle leğen kemiği ekleminin iltihabı olan sakroilit ve omurga iltihabı olan spondilit, bruselloz için o kadar tipik ki bu bulgularla gelen bir hastada akla ilk gelen tanılardan biri oluyor. Peki doktorlar bu kadar usta bir saklanma uzmanını, bu gizli düşmanı nasıl yakalıyor ve yakaladıktan sonra neden tedavisi bu kadar özel bir plan gerektiriyor? Tanı koymak için hekimlerin elinde birkaç önemli araç var. En sık kullanılan serolojik testler vücudun bu bakteriye karşı ürettiği savunma moleküllerini, yani antikorları arar. Kesin tanı ise kan kültürüyle konur. Ama burada bir sorun var. Brusella kültürde çok yavaş ve nazlı ürer, bu yüzden sonuç almak bazen haftalar sürebilir. PCR ise bakterinin doğrudan genetik materyalini arayarak çok daha hızlı ve kesin bir sonuç verebilir. İşte bu cümle bruselloz tedavisinin neden bu kadar farklı olduğunu özetliyor aslında. Düşmanınız bir kalenin, yani kendi hücrenizin içinde saklanıyorsa tek bir askerle onu yenemezsiniz. Bir orduya ihtiyacınız var. Bu yüzden farklı mekanizmalarla etki eden en az 2 ilacın birlikte kullanılması zorunludur. Biri belki hücre duvarını yıkmaya çalışırken diğeri içeri sızıp bakterinin çoğalmasını engeller. Ve bu tedavi öyle 1-2 haftalık bir şey değil. Bakın, ekrandaki 6 rakamı hayati önem taşıyor. En basit, en komplikasyonsuz bir bruselloz vakasında bile tedavi en az 6 hafta sürmek zorunda. Neden mi? Çünkü daha kısa süreli tedaviler, hücre içinde uyku moduna geçen bakterilerin yeniden canlanmasına ve hastalığın nüksetmesine, yani tekrarlamasına yol açar. Evet, hikayemizin sonuna doğru gelirken şimdi en önemli kısma odaklanalım. Bütün bu savaşı en başından nasıl engelleyebiliriz? Bu grafik tehlikenin ana kaynağını o kadar net gösteriyor ki, bakın, o en yüksek çubuk açık ara farkla pastörize edilmemiş süt ürünlerine ait. Bu şu demek, genel halk için en büyük risk kaynatılmamış süt ve bundan yapılan taze, olgunlaştırılmamış peynir gibi ürünlerdir. Tabii ki veterinerler, çiftçiler, laboratuvar çalışanları gibi meslek grupları için hayvanlarla doğrudan temas ve havadaki damlacıkların solunması da çok önemli bir risk oluşturuyor. Mesaj bundan daha net olamaz. Sütün belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılıp aniden soğutulması işlemi olan pastörizasyon, içindeki Brusella dahil olmak üzere sayısız zararlı mikrobu öldürür. Bu tek ve basit halk sağlığı önlemi, bruselloza karşı elimizdeki en etkili silahtır. Dolayısıyla bu bulaşma zincirini kırmak için hepimize düşen görevler var. Tüketici olarak bizlere düşen en önemli görev, tükettiğimiz süt ve süt ürünlerinin pastörize olduğundan emin olmak. Riskli mesleklerde çalışanlar koruyucu eldiven ve maske gibi önlemleri asla ihmal etmemeli. Ve tabii ki kamu otoriteleri de hayvanlardaki hastalığı kontrol altına alarak, yani aşılayarak ve tarayarak sorunu kaynağından kurutmalıdır. Hadi tüm bu anlattıklarımızı şöyle bir toparlayalım, akılda kalması gerekenleri özetleyelim. Brusella, özel silahlarıyla hücrelerimizin içine saklanan, bu sayede kronik iltihaba ve meşhur dalgalı ateşe yol açan usta bir bakteridir. Klinik olarak en çok eklemleri tutar. Özellikle de sakroiliit çok tipiktir. Tedavisi mutlaka uzun süreli ve en az 2 ilacın kombinasyonuyla olmalıdır. Ve en önemlisi, pastörizasyon gibi basit bir önlemle büyük ölçüde engellenebilir bir hastalıktır. Ve son olarak sizi bu soruyla düşünmeye davet etmek istiyorum. Binlerce yıldır bizimle yaşayan ve içimizde saklanma sanatını adeta mükemmelleştirmiş Brusella gibi bir patojeni anlamak, gelecekte karşılaşabileceğimiz çok daha modern ve dirençli hücre içi düşmanlara karşı yeni stratejiler geliştirmemizde bize yol gösterebilir mi?
Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.